Merhabalar. Bugün sizlere besin alerjilerinin belirtilerini anlatmak istiyorum. Acaba besin alerjisi olduğunuzun belirtileri nelerdir? Bu belirtiler gerçekten bir besin alerjisinin belirtisi mi? Yoksa sadece bir intolerans mı var sizde? Bunları belirtileri anlatarak daha net anlamanızı sağlayacağını düşünüyorum bu videonun. Evet, besin alerjisi konusunda şikayetleriniz varsa bu video tam size göre. Besin alerjisi deyince ne anlıyoruz? Besin alerjisi bir besini aldıktan sonra vücudunuzda anormal bir tepki olması, örneğin cildinizde kaşınma, dilinizde dudağınız şişme gibi belirtilerin olması veya bağırsakta problemleriniz olması durumuna biz besin alerjisi diyoruz. Peki besin alerjisinin ana belirtileri neler? Bir kere ciltte olan belirtiler var, akciğerlerimizde olan belirtiler var ve bağırsaklarımızda olan belirtiler var. Özellikle ciltte olan belirtiler ne oluyor? Dudakta, dilde şişme olabilir, kızarıklık olabilir, kurdeşen dediğimiz bir belirti olabilir, egzama olabilir ve vücudumuzda kaşıntı olabilir. Bunlar ciltte oluşabilen belli başlı belirtiler. Peki akciğerimizde nasıl belirti oluyor? Özellikle bir besini aldıktan sonra öksürük, nefes sıkışması, hırıltı gibi belirti oluyorsa bunlar da akciğerdeki belirtilerdir. Bunlar da besin alerjisinin belirtileri olabiliyor. Peki bağırsakta olan belirtiler neler var? Bağırsakta özellikle küçük bebeklerde kakada sümük olabiliyor, kan olabiliyor ve kabızlık olabiliyor. Kakasını yapmada zorlanma olabiliyor ve bunun dışında tedaviye cevap vermeyen bir reflü olabilir. Gaz ağrısı, özellikle 3 haftadan uzun, 3 saatten uzun bir gaz ağrınız varsa çocuğumuzda, bu da özellikle besin alerjisinin belirtisi olabiliyor. Ve bazen de tedaviye cevap vermeyen, bir aydan uzun süren ciltte pişik şeklinde de kendini gösterebiliyor. Pişiği de unutmayalım. Ve bu da özellikle makat etrafından başlayıp da çocuğumuzun alt bölgesinde pişik varsa ve bir aydan uzun sürüyorsa aklımıza yine besin alerjisi gelebilir. Demek ki besin alerjisinin birçok belirtileri mevcut. Biz nasıl intoleransla alerjiyi ayıralım diye aileler soruyor. Genelde intolerans olanlar daha yetişkin yaşlarda olan insanlarda veya büyük çocuklarda genelde kendini gösteriyor. Ne oluyor? Özellikle çocuklarda kabızlık olabiliyor. Yani irritable bağırsak hastalığı dediğimiz özellikle büyük çocuklarda bu belirti olabilir. Yetişkinlerde olabilir. Irritable bağırsak hastalığı dediğimiz kronik kabızlığı olanlar olabilir. Bunlar özellikle besin intoleransının belirtisi olabiliyor. Karında hazımsızlık, şişkinlik olabiliyor. Bazen migren olabiliyor, ağrı olabiliyor, vücut ağrısı olabiliyor, karın ağrısı olabiliyor. Bunlar intoleransının belirtileri oluyor. İntoleransta besine karşı alerji mekanizmayla değil de farklı mekanizmalarla oluşuyor. İntoleransta bazen de metabolik nedenlerle oluyor. Bakıyorsunuz bağırsağımızda laktozu sindiren, besinleri sindiren enzimimizde yetersizlik oluyor. Laktoz intoleransı laktaz enziminin yetersizliğiyle alakalı olabiliyor. Bakıyorsunuz laktoz içeren süt ürünlerini içince ishal oluşabiliyor, karın ağrısı oluşabiliyor. Buna laktoz intoleransı diyoruz. Bazen de kahveye karşı bir hassasiyetiniz olabiliyor. Metabolik nedenlerle bir hassasiyete bağlı problem olabiliyor. Yani burada metabolik nedenlerle oluşabiliyor. Bazen toksik besin zehirlenmesi olabiliyor. Bu da bir reaksiyon. Besine karşı bir reaksiyon oluşabiliyor. Bazen de psikolojik olabiliyor. Bazı gıdalara karşı psikolojik etmenlerde sorun olabiliyor. Ama burada temel mekanizma şu: besin alerjilerinin belirtileriyle intoleransın belirtilerinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bir enzim eksikliği mi, yoksa bir besine karşı bir hassasiyet mi, antikor besinlere karşı oluşan IgG antikoruna bağlı mı olduğunu ayırmak gerekiyor. Eğer belirtileriniz özellikle cilt tepkili ise, yani bir besini yedikten 1-2 saat içinde belirti gösteriyorsa ve ciddiyeti ne kadar fazlaysa o zaman IgE'ye bağlı besin alerji riskiniz yüksektir ve testlerde çıkma ihtimali de çok yüksektir. Kanda veya ciltte alerji testlerinde çıkıyor. Sadece bağırsak tepkili olanlar ve besini aldıktan bir gün sonra veya bazen birkaç gün, hatta bir hafta sonra belirtiler ortaya çıkıyorsa bunlar genelde testlerde çıkmıyor. Gizli alerji dediğimiz mekanizma ortaya çıkıyor. Çünkü
testlerde saptanılan maddenin miktarı buralarda fazla olmuyor. Onun için besin alerjilerinin belirtileri bizim için çok önemli. Bazen de besin alerjiniz belirti göstermiyor bir besine karşı ama beraberinde alkol tüketirseniz veya bir besin yedikten sonra koşup egzersiz yaparsanız da bazen ciddi alerjiler gelişebiliyor. Örneğin bazen bir makarna yediniz. Dediniz ki makarnayı çok yedik, karnımız şişti, şöyle bir spor yapayım, koşayım dediniz. Normalde buğdaya alerjiniz yokken koştuktan sonra bakıyorsun aniden nefesinizde sıkışma, vücudunuzda kaşınma oluyor. Egzersizin tetiklediği buğday alerjisi diyoruz buna. Bazen de deniz ürünü tüketiyorsunuz, karides tüketiyorsunuz, bir problem yok. Beraberinde alkolle tüketiyorsunuz, karides ciddi alerji yapabiliyor. Yani beraberindeki aldığınız İçtiğiniz ilaçlar bile etkileyebiliyor. Bazen ağrı kesici kullanıyorsunuz. O da besin alerjisini artırabiliyor. Bunlar genelde kan testlerinde moleküler düzeyde testlerle ortaya çıkarılabilen hastalıklardır. Onun için belirtiler önemli. Sonuç olarak besin alerjilerinin belirtileri cilt tepkileri, akciğerde oluşan tepkiler ve bağırsak tepkileri olarak 3'e ayrılabiliyor. Bu belirtiler varsa özellikle bir alerji doktoru tarafından incelenmenizde fayda var. Çünkü bu belirtileri iyi analiz edilmezse boş boşuna şimdi gidip de sadece bağırsak tepkisi olan bir çocuğun veya yetişkinin laboratuvarda test yaptırıp sonucu bende bir şey yok ama yine niye belirtileri var diye gelmesine neden oluyor. Bence bunlara bu testi seçimi çok önemli. Çünkü bağırsak tepkili olanlarda normal IgG testi yaptırmanın bir anlamı yok. Onun için test seçiminde besin alerjisi belirtileri çok önemlidir. Nereyi tutuyor, nasıl belirti veriyor, besin aldıktan sonra ne kadar zaman sonra ortaya çıktı, bunlar önemli. Özellikle bir besin alımından sonra 6 saat içinde belirti varsa bu çok önemlidir. Test yapılması fayda sağlayacaktır. Ama bunun bağırsak tepkili mi olduğunun yoksa cilt tepkili olduğunun önemi büyük. Bazen de bir besini aldıktan sonra ciddi derece 2-3 saat sonra kusmalar, arkasından ishalle kendini gösteren ve vücutta aşırı su kaybına neden olan bazen bağırsakta ciddi alerjiler de olabiliyor. Testlerde de çıkmayabiliyor. Sadece deneme yöntemiyle belli oluyor. Ve bu besin alerjileri belirtileri olduğu zaman testlerin yorumlanması ve çok hafif besin alerjisi çıktı diye uzun süre diyet yapmak yerine bu belirtilerin mekanizmasının ortaya çıkarılıp tedavisinin ona göre yapılması çok daha önemli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Besin alerjilerinin belirtilerini de elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu tür videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.